70 yaşının altındakilerin bile bilemediği, çok fazla her yerde yapılmayan bir tarif. Yeşil mercimek, şöyle yarım çay bardağı yeşil mercimek. Bir porsiyon, 1,5 porsiyon gibi düşünün. Ona göre gardınızı alın. Yarım çay bardağı yeşil mercimek. Hemen şu arkadaki tencereye. Bir su bardağı nohut. Hemen öndeki tencereye. Bir Mersin yemeği yapıyoruz. Üstlerine sıcak su. Bu ara Mersinlilerle aram hiç iyi değil. Biliyorsunuz herkesle aram bozuk. Hiç de düzelecek gibi değil ama müthiş bir Mersin yemeği yapıyoruz. Bakliyatlar haşlanırken biz hemen devam edelim, zaman kaybetmeyelim. Bir domates kabuğuyla birlikte, isteyen kabuğunu soyabilir ama kabuğunu soyarsanız eğer domatesler içinde kayboluyor. Ona göre gardınızı alın. Bakın, domatesleri hemen küp küp, aynen bu şekil bir parmak buğum büyüklüğünde kesiyorum. Bir parmak buğum büyüklüğünde. Devam. Bu arada saat gece 3, sevdiğimiz saatler. Bizim saatlerimiz. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Mersin yemeği yapıyoruz. Herkesin bildiği gibi Mersin, Yörük insanının, Süryanilerin, çeşit çeşit kültürden insanların beraber yaşadığı bir şehrimiz, kentimiz. O yüzden yemek kültürü esasında çok gelişmiş. Fakat genellikle tantunisiyle tanınan bir şehir. 2 biber. Biberleri de küçük küçük kesiyoruz. Var mı aramızda Mersinli olan? Var mı Mersin'le ilgili bir hikayesi olan? Biberlerde oyuna. Bakın, biber, domates burada. Bir soğan. Soğanı ortadan ikiye kes. Daha sonra yemeklik keseceğiz. İşte bu. Soğanları da hemen şöyle alalım. Karabiber. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Tuz. Tuz ne kadar isterseniz size kalmış. Ne kadar isterseniz. Pul biber. Yalnız pul biber burada tamamen sizin isteğinize bağlı. Normalde tuz ve karabiber yeterli. Biraz acı isteyen, biraz daha lezzetlenmesini isteyen pul biber de katabilir. Bir kaşık, hiç karıştırmayın, nohutla mercimeği bekliyoruz. Daha sonra karıştıracağız. Geldik tarifin en önemli yerine. Tarifin en önemli yeri. Yörükler de buna katılacaktır, Mersinli Yörükler. Bu yemeğin sahibi olanlar. Evet, burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Keyfimize bakacağız. Zevk almadığımız anda bu yemeği yapma. Hiç ama hiçbir önemi yok. Herkes kahvesini yapsın. Karşılıklı bir kahve içelim. Mercimekler haşlandı. Soğuduğu anda, yani ılık da olabilir ama sıcak olmasın. Hemen içine karışımın. Devam. Sıra nohutlarda. Nohut da kesinlikle sıcak olmasın. Ilık olabilir ama sıcak olmasın. Soğuk olursa çok daha iyi olur. Devam. Artık malzememizi karıştırabiliriz. Yukarıdan aşağıya doğru. Mercimekleri parçalamadan, nohutu parçalamadan iyice karıştır. İyice karıştırdığınıza emin olun. Hepsi birbirine girdiği anda hemen köşede sırasını beklesin. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Duruma göre 1 veya 2 tane patlıcan kullanacağız. Ama burada bir püf noktası var. Bakın, şu yeşil yerleri elimle koparıyorum. Neyinle? Elimle, yeğen, elimle. Evet. Ben bunu söyledikçe beni o Kurtlar Vadisi'ni seviyor falan zannediyorlar. Oysa ki ben nefret ediyorum o diziden. Şurasını kesiyoruz. Tamam mı? Aynen böyle. Peki Koray, niye söylüyorsun o zaman? Daha sonra buradaki önemli nokta. Benim iş yerlerim varken ben gece 4'te işten gelirdim ve televizyon açardım. Şurasını koparmadan siz bana bir dönemin bütün televolelerini, magazin haberlerini, bütün dizilerini sorun. Çünkü benim için terapi gibiydi gece gelince televizyon seyretmek. Tekrar kes.
O yüzden o dizide televizyonda açıktı. Ama seyretmem, bilmem. Fakat tabii ki repliklerini duyuyorum. Şimdi bak. Şimdi bakın. Şurası biraz kalın oldu. Hemen bunu da. Şimdi görüyor musunuz? Böyle yaprak gibi açtım. Ama kopmasına kesinlikle izin vermiyorum. Ve hemen yapacağım için suya koymama veya tuzlamama gerek yok. Şöyle içine yerleştiriyorsun. Daha sonra kaşıkla, bak kaşıkla ortalarını dolduruyorsun. Görüyor musun? Aç arasını. Devam et. Bazıları eliyle yapmaya çalışıyor. Hiç gerek yok. Burada bakın şu alt tarafları dolduruyorum. Görüyor musunuz? Şu yanları. Burada önemli olan malzemenin içini doldurup rahat hareket edebilmek. Şöyle göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Bak. Bak görüyor musun? Bu şekil. Patlıcan bu. Hemen yerine koyalım. Bir tane yeterli oldu benim için. Bunu başka bir şeyde kullanırız. Daha önce böyle bir yemek görmüş müydünüz? Şimdi kalan malzemeyi hemen şöyle yanları dolduruyoruz. İşte bu. Daha sonra şöyle bir düzeltelim. İşte bu. Evet. Şu yanları düzelt. Şimdi esasında bu yemek bir zeytinyağlı. O yüzden bolca zeytinyağı. Ne kadar çok zeytinyağı o kadar lezzetli. Ne kadar çok zeytinyağı o kadar lezzetli. İşte bu. Tuz. Ölçülü yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Çok fazla su koymamak lazım. Soğuk su koyabilirsiniz. Yani oda sıcaklığında su. Çünkü daha yemeği yapmaya başlamadık. Şöyle bir. Bakın fazla suya gerek yok. Dikkat edin. 1,5 çay bardağı su. Isındığı anda, kaynamaya başladığı anda ocağın altını kısıyorum. Daha doğrusu orta ile kısın arasına getiriyorum. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yarım saat sonra beraber açıyoruz. Şöyle bakıyoruz yanlardan. Suyunun bitmesine yakın olduğunu görüyoruz ama kesinlikle yanmamış, kesinlikle kurumamış. Burası önemli. Daha sonra bir yemek kaşığı salça. İlk başta salçayı açacak kadar su. İlk başta az. Dikkat. Salçayı aç burada. Bakalım ne kadar su alacak. Ne kadar alırsa o kadar. Zeytinyağlı yaptığımızı unutmuyoruz. Patlıcana tekrar zeytinyağı. İşte bu. Şöyle biraz. Bakın bütün suyu atmadım görüyorsunuz değil mi? Bu kadar yeterli. Artık altını iyice kıs. Kapağını kapat. Pişmeye bırak. Beraber açalım. Artık pişti. Nohutlu patlıcanımız. Esasında tam adı yeşil mercimekli nohutlu patlıcan dimlemesi. Hemen servis yapmıyoruz. Sonuçta bir zeytinyağlı yaptık. İsteyen tabii sıcak sıcak da yiyebilir. Ama beni dinlemek isteyen üstüne biraz zeytinyağı döküyor ve daha sonra beklemeye geçiyor. Ilık bir hale geldikten sonra hafif soğumaya başladığı anda bu arada size şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş. Tablo gibi değil mi? Biraz erken ama Picasso, Da Vinci, Ali Koç kalkın ya. Ali Koç biraz da sen kalk bizi delirttin oğlum. Düğünden düğüne koşmalar, apuk sapuk hareketler, transfer yok. Beni bul diyorum bulmuyorsun. Neyse devam edelim. Çıldırtma. Atlasım geldi kafasına şunu. Neyse devam. Dikkatli bir şekilde bunu servis etmek gerçekten zor. Evet. Aha işte bu. Tamam güzel. Ver coşkuyu şu köşeden. Şuradan da ver. Gerçekten servisimizi yaptık. Tamam. Ufak bir rötuş yapacağız. İşte bu. Bunun üstüne biraz maydanoz. Kesmeden kopararak atıyorum. İşte bu.
İşte bu. İsteyen biraz daha zeytinyağı atabilir. Ya Koray, çok fazla zeytinyağı olmadı mı? Zeytinyağlı yaptık zaten. Kesinlikle fazla olmuyor. Zeytinyağınız iyiyse korkmayın, mutlaka zeytinyağlayın. Şimdi daha güzel bir tabakta servis yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Daha güzel sunum yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Ama gerçekten bunu tencereden almak, tavadan almak zor. Ama Picasso gibi, Da Vinci gibi, Ali Koç gibi ayağa kalksın herkes. Dedirtmesin beni. Gerçekten Mersinlilere, Yörüklere buradan bir kez daha selam veriyoruz. Mersinlerle aram iyi değil bu ara. Hele bir tanesi hiç aram iyi değil. İyice sapıttı, saçmalamaya başladı. Ama yapacak bir şey yok. Artık şunun bir tadına bakalım. Kesinlikle ben nohut sevmiyorum. Yeşil mercimek sevmiyorum. Patlıcan sevmiyorum falan duymak istemiyorum. Ben de nohut sevmem. Çok nadir yerim ama istisnai yemeklerde müthiş lezzetli oluyor. Hemen şunun tadına bakalım. Şöyle ortadan alalım, ne dersiniz? Herkesin gözü önünde. Patlıcanından, nohutundan, mercimeğinden. Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın. Ama gerçekten şık durmuyor mu? Duruyor. Ama önemli olan lezzeti. Açın ağzınızı. Tadı müthiş. Ama kendime ufak bir eleştiri. Biraz daha tuzlu olabilirmiş. Biraz daha tuzlu. Bugüne kadar yapmayanlar, ben bunu nasıl yapmamışım? Bu kadar lezzetli bir yemeği, zeytinyağlıyı diye kendinize soracaksınız. İlk defa yapanlar. Açın ağzınızı, şunu bir daha tadına bakalım. Ekonomik, hızlı, pratik, inanılmaz lezzetli, zeytinyağlı yemek. İsterseniz hatta masaya götürüp meze diye bile kullanabilirsiniz. Ana yemek olarak müthiş lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Benim size tavsiyem bu. Patlıcan inanılmaz lezzetli olmuş. Nohutun lezzetini, mercimeğin lezzetini almış. Koray, bunu yapar mısın? Yaparım. Ara ara da yaparım, yerim. Evet. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Herkes bir gün bu kanala abone olacak. Boşuna direniyorsunuz. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Zeki Müren yanılmış olamaz. Afiyet olsun.